Trablus'un kıyısında sabah rüzgarı tuzlu bir öfkeyle esiyordu. 1911 yılının Ekim ayıydı ve Akdeniz'in mavisi, o gün her zamankinden daha koyu, daha derin, sanki içinde sakladığı sırrı bir türlü dışarı vermeye yanaşmıyordu. Liman boyunca dizilmiş balıkçı kayıkları, küçük dalgaların sallayışıyla hafifçe homurdanıyor, ağlarını onaran ihtiyar balıkçılar ise uzaktan gelen gemi seslerini endişeyle dinliyordu. O sesler artık balıkçı gemilerinin sesi değildi. O sesler, İtalyan savaş gemilerinin toplarıydı. Omar Muhtar, o sabah erken kalkmıştı. Zaten uyumamıştı sayılırdı. Yeşil Dağın eteklerinde, kireç badanalı alçak duvarlarla çevrili küçük bir köy evinin penceresinden dışarıya bakıyor, ufukta beliren toz bulutunu, bir çobanın içgüdüsüyle yorumluyordu. Toz, batıdan geliyordu. Batıdan gelen her şey artık tehlikeliydi. 60 yaşını geçmişti ama sırtı hala dağ gibi dik duruyordu. Sarığı başına sıkıca sarılmıştı, yüzünde yıllarca güneşin ve mücadelenin kazıdığı derin çizgiler vardı. Gözleri ise yaşına rağmen keskin, uyanık ve yorulmaz bir ateşle yanıyordu. Öğretmendi o, sadece silah taşıyan biri değil, Kur'an öğreten, çocuklara harf tanıtan, köylere bilgi götüren bir hocaydı. Ama şimdi, kitap sayfaları arasında değil, Trablusgarp çöllerinin sonsuzluğunda bir savaş başlıyordu. "Hocam," dedi arkasından bir ses. Genç bir sesti bu, hafif titrek ama kararlı. Muhammed el-Zevavi, 17 yaşında bir delikanlıydı. Babası geçen yıl İtalyan karakol baskınında şehit düşmüştü. O günden bu yana gözlerinde o hüzün vardı, bir türlü kapanmayan, bir türlü iyileşmeyen bir yara gibi. "Ne var, Muhammed?" dedi Omar Muhtar, dönmeden. "Adamlar toplandı. Sizi bekliyorlar." Omar Muhtar derin bir nefes çekti. Pencerenin önünden ayrıldı. Odanın köşesinde asılı duran tüfeğini aldı. Eski bir Almanlardan kalma silahtı bu, ama bakımlıydı, temizdi. Her sabah yağladığı, her gece kontrol ettiği bir silah. Kur'an'ı nasıl özenle tutuyorsa silahını da öyle tutuyordu. İkisi de ona emanetti. Dışarı çıktığında güneş henüz tam olarak doğmamıştı. Köyün meydanında, hurma ağaçlarının gölgesinde 50 kadar adam bekliyordu. Kimisi at sırtında, kimisi ayakta. Yaşlısı vardı, genci vardı. Bazılarının elinde tüfek, bazılarının elinde yalnızca bir kama. Ama hepsinin gözünde aynı şey parlıyordu, topraklarını terk etmeyeceklerinin inatçı ışığı. "Kardeşlerim," dedi Omar Muhtar. Sesi yüksek değildi ama her kelime taş gibi yerli yerince düşüyordu toprağa. İtalyanlar bu sabah Bingazi yolunu kesmek için harekete geçti. "Haberimiz var, aynı zamanda güneyden bir süvari kolu geliyor. Sayıları bizden fazla, silahları bizden iyi, ama bu toprak onların değil." Sessizlik. Rüzgar hurma yapraklarını hafifçe salladı. "Bu toprak, dedelerimizin kemiklerinin yattığı topraktır. Bu toprak, çocuklarımızın büyüdüğü topraktır. Ve bu toprak, Allah'ın bize emanet ettiği topraktır. Bir emaneti teslim etmeyiz." Atların huyu bozuldu, birkaçı kişnedi. Adamlar birbirine baktı. Yaşlı Süleyman, beyaz sakallı, güneşten yanmış yüzüyle öne çıktı. "Arkandayız, hocam. Nereye dersen." Omar Muhtar atına bindi. Yeşil Dağın yamacı boyunca uzanan toprak yola döndü. "O zaman haydi," dedi. "Düşman bizi beklemiyor. Biz onu bekleyelim." Trablusgarp çölü, görünürde ölü bir yerdi. Sonsuz sarı, sonsuz sıcak, sonsuz sessizlik. Ama bu sessizliğin altında bir şeyler vardı. Bir nabız, toprak altında akan bir damar gibi. Kumların arasında saklanan kayalıklar, birden derinleşen vadiler, ansızın beliren kuru ırmak yatakları. Buraları Omar Muhtar'ın avucunun içi gibiydi. Her kayayı tanıdı, her dönemeçten geçmişti, her sessiz geceyi bu topraklarda yaşamıştı. İtalyanlar ise bu toprağı harita üzerinden tanıyordu. Haritaların söylemediği şeyleri ise ancak toprak söylerdi. General Pietro Badoglio, o sabah Trablus'taki karargahında büyük bir masanın başında oturmuş, tutanakları inceliyordu. Uzun boylu, dar omuzlu, soğuk bakışlı bir adamdı. Askeri kariyerini Avrupa savaş meydanlarında kurmuştu ve Afrika'ya geldiğinde buranın farklı olacağını tahmin etmemişti.
Düşmanın bu kadar inatçı, bu kadar zeki ve bu kadar az kaynakla bu kadar etkili olacağını hesaplamamıştı. "Yine kaçtılar mı?" dedi, raporun sayfasını çevirirken. Yanında duran genç teğmen, Lucafer etti, hafifçe öksürdü. "Efendim, pusuda bekliyorlardı. 12 askerimiz yaralı, 3'ü şehit. Onlar ise yok." "Evet efendim, çöle çekildiler. İzlerini bulmak mümkün olmadı." Badoglio masaya yumruğunu vurdu. Fincandaki kahve titredi. "Bu adam bir hayalet gibi. Onu görüyoruz, ama yakalayamıyoruz. Bir savaşıyor, 10 oluyor. Bir kaçıyor, 100'e dönüşüyor." Ayağa kalktı. Pencereden dışarıya, limanı dolduran gemilere baktı. "Kim bu Omar Muhtar?" Ferretti bir dosya uzattı. "Efendim, Senusi tarikatına bağlı bir hoca. Libya'nın dört bir yanında öğrencilik yapmış, köylerde ders vermiş. 50 yılı aşkın süredir bu topraklarda yaşıyor. Dağları, vadileri, kuyuları biliyor. Her köyde tanıdığı var, her çadırda dostu var." "Kaç yaşında?" "62, efendim." Badoglio döndü. Yüzünde alaycı bir ifade belirdi ama hemen geçti. Onun yerine düşünceli bir ciddiyet yerleşti. "62 yaşında bir hoca, imparatorluğumuzu zorluyor." Başını salladı. "Küçümsemek kolay. Ama küçümsemek pahalıya patlar." O gün akşamüstü, karargahta özel bir toplantı yapıldı. Badoglio, bölge komutanları ve istihbarat subaylarıyla birlikte Omar Muhtar'a karşı yeni bir strateji geliştirdi. Plan basitti ama acımasızdı, halk ile savaşçıları birbirinden kopar. Köyleri zapt altına al, kuyuları kontrol et. Yiyecek ulaşımını engelle. Çölü bir hapishaneye çevir. Yeşil Dağ'ın öte yakasında, derin bir vadinin içinde, Omar Muhtar'ın karargahı kurulmuştu. Karargah demek abartmaktı belki, birkaç çadır, bir ateş, atlar için yapılmış basit bir ahır ve etrafı örten yüksek kayalıklar. Ama bu basitlik bir zayıflık değildi. Bu basitlik, onların gücüydü. Az yemekle doydular, az suyla sustular. Çölün zorluğuna alışmışlardı çünkü bu topraklarda doğmuşlardı. O gece, ateşin başında otururken Muhammed el-Zevavi, usulca yanına geldi. "Hocam, bazı adamlar konuşuyor. Osmanlılar yardım gönderecek mi, göndermiyor mu, bilmiyoruz. İstanbul'da mı düştü?" Omar Muhtar sustu bir süre. Ateşin alevleri yüzüne turuncu bir ışık vuruyordu. Gözlerinde ne umutsuzluk vardı ne korku. Sadece derin bir düşünce. "İstanbul'un ne yapacağını bilemem, Muhammed. Osmanlıların bize yardım edip etmeyeceğini de. Ama şunu biliyorum, bu toprak benim. Bu toprak senin. Bu toprak, senden önceki ve senden sonraki nesillerin. Bunu bize kimse vermedi ki kimse bizden alabilsin. Ama silah biter. Niyet bitmez." Omar Muhtar genç adama döndü. "Babandan söz etsene bana. Nasıl biriydi?" Muhammed gözlerini yere indirdi. Bir süre konuşamadı. Sonra, sesi kısık ama sağlam çıktı. "Çiftçiydi. Toprak severdi. Her sabah tarlaya erken giderdi. Bana derdi ki, Muhammed, toprağa ne kadar emek verirsen o kadar geri alırsın." Hiç şikayet etmedi. Hiç pes etmedi. "Ve sen de onun oğlusun," dedi Omar Muhtar. "O halde sen de şikayet etmeyeceksin. Ve pes etmeyeceksin." Muhammed başını kaldırdı. Gözlerinde yaş vardı ama dökmedi. Cebel Ahdar, yani Yeşil Dağ, Libya'nın en verimli topraklarından biriydi. İtalyanlar buraya hakim olmak istiyordu çünkü burası hem stratejik açıdan önemliydi hem de verimli tarım arazileriyle doluydu. Ama Yeşil Dağ, yalnızca bir coğrafya parçası değildi. Burası, Senusilerin kalesi, direnişin kalbi, özgürlüğün sembolüydü. Ve bu dağın çocukları kolay teslim olmazdı. Fatıma bint Abdullah, o yıl 25 yaşındaydı. Kocası bir yıl önce çatışmada hayatını kaybetmişti. Yanında 2 çocuğu vardı, biri 5 yaşında, biri 3 yaşında. Ama Fatıma, kocasının ardından çökmemişti. Aksine daha da sertleşmişti, çöl taşları gibi. Yaralı savaşçılara baktı, köy köy dolaşarak haber taşıdı, kıtlığın olduğu dönemlerde çocuklara yiyecek dağıttı. Bir sabah Omar Muhtar'ın karargahına geldi. Elinde küçük bir deri torba vardı, içinde hurma ve birkaç parça kurutulmuş et. "Hocam, bu sizin için. Çok değil ama gönlümüz.
Omar muhtar torbayı aldı ama hemen geri uzattı. Bu senin çocuklarının hakkı, Fatıma hanım. Biz buluruz. Fatıma geri almadı. Siz bulursanız biz de buluruz. Ama siz olmazsanız biz ne bulabiliriz ki? Kısa bir sessizlik oldu. Omar muhtar güldümsedi. Çok nadir gülerdi. Ama güldüğünde yüzü birdenbire aydınlanır, yorgunluğu bir an için kaybolurdu. Kadınlarınız böyle olduğu sürece bu toprak kimseye geçmez, dedi. Aynı günlerde, İtalyan karargahından bir diplomat Trablus'a geldi. Adı Enrico Manzoni'ydi, dışişlerinde deneyimli, Arapça bilen, Afrika'yı tanıyan bir adamdı. Badoglio ona güvenmiyordu, diplomatlar savaşı anlamazdı, savaş onları yorardı. Ama Roma'dan emir gelmişti. Müzakere denenecekti. Manzoni, yerel aracılar aracılığıyla bir mesaj gönderdi, Omar muhtar ile konuşmak istiyordu. Ona geniş bir af ve özerklik vaat ediyordu. Silah bırakırsa, ailesi korunacak, toprağı kendisine bırakılacaktı. Omar muhtar cevabı 3 günde gönderdi. Tek cümleydi. Biz ne teslim alırız ne de teslim oluruz. Manzoni bu cevabı Badoglio'ya okuyunca general uzun süre sessiz kaldı. Sonra başını salladı. O halde daha sert olmak zorundayız. 1912 yılı geldiğinde savaş iyice derinleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu, Balkan cephesinde büyük baskı altındaydı ve Libya'ya yeterli destek gönderememişti. İtalya ile yapılan açı antlaşması, Osmanlı'nın resmen Libya'yı bırakması anlamına geliyordu. Bu haber, çölün dört bir yanında yayıldı. Köylere ulaştı, çadırlara girdi, ocakların başında fısıldandı. Öğleden sonra, güneş tam tepedeyken Omar muhtar bir kayanın üstüne oturmuş, haberi taşıyan kağıdı elinde tutuyordu. Yanında Süleyman vardı. Osmanlılar çekildi, dedi Süleyman. Sesi kırık değildi, ama ağırdı. Evet, ne yapacağız? Omar muhtar kağıdı katladı, cebine koydu. Ayağa kalktı ve ufka baktı. Uzakta, çölün sarısı gökyüzünün mavisiyle birleşiyordu, sanki iki dünya, iki farklı gerçeklik arasında bir sınır çizgisi gibi. Ne yapacağız mı, dedi. Sesi sakin ama kesindi. Daha önce ne yapıyorduk onu yapacağız. Ama artık tek başımıza kalacağız. Tek başımıza mı? Omar muhtar döndü. Elini uzattı, parmağını toprağa gömdü. Avucunu kaldırıp içindeki kumu Süleyman'a gösterdi. Bu toprak kimle birlikteyiz? Bu toprak bize kimin verdiği? Osmanlı mı verdi? İtalyan mı aldı? Hayır, Allah verdi. Ve biz bu toprakta direndiğimiz sürece yalnız değiliz. Süleyman başını eğdi. Sonra başını kaldırdı. Arkandayım, hocam. Biliyorum. Kuferah vahası, çölün ortasında bir mucizeydi. Her taraf kum ve taşken burada hurma ağaçları yüksekti, su vardı, gölge vardı. Ve bu vahada, Omar muhtarın en önemli toplantılarından biri gerçekleşti. Libya'nın dört bir yanından kabile reisleri, Senussi önde gelenleri ve savaşçılar geldi. Develer günlerce yol tepti. Atlar terli ter içinde geçit verdi. Toplantı sabah başladı, öğleden sonra bitti. Uzlaşmak zordu çünkü herkesin farklı çıkarı, farklı korkusu, farklı yorgunluğu vardı. Kimi barış istiyordu, kimi savaşı. Kimi İtalyanlarla anlaşmayı savunuyordu, kimi bunu ihanet olarak görüyordu. Omar muhtar en son konuştu. Uzun değildi ama ağırdı. Bir ağacın kökü yere ne kadar sağlam tutunursa o ağaç o kadar güçlü durur. Biz bu toprağın köküyüz. Bizi koparamazlar, söküp atamazlar. Çünkü biz yüzlerce yıldır buradayız ve yüzlerce yıl daha burada olacağız. Soru şu değil, savaşacak mıyız, yoksa barış mı yapacağız? Soru şu, çocuklarımıza hangi mirası bırakacağız? Boyun eğen bir miras mı, yoksa başı dik duran bir miras mı? Salon sessizleşti. Sonra, yaşlı kabile reisi Mansur el-Kebir ayağa kalktı. 80 yaşında, tüm yaşamını çölde geçirmiş, derisini güneş bronzlaştırmış bir adamdı. Omar muhtar haklı, dedi. Sesi titriyordu ama kırılmıyordu. Ben gençken babam bana bir şey söylemişti. Oğlum, demişti, insan ölür ama onurunla ölür. Toprak kalır ama onurla kalır. Ben bugün o sözün doğru olduğunu görüyorum. Birer birer ayağa kalktılar. Hepsi değil, kimileri çekimser kaldı, kimileri sustu. Ama büyük çoğunluk ayaktaydı.
Direnişin ateşi sönmeyecekti. Gecenin en karanlık saatlerinde hareket etmek, Omar Muhtar'ın en büyük taktik silahlarından biriydi. İtalyan ordusu gündüzleri görünür olanlara karşı savaşıyordu, gecenin karanlığında, çölün sessizliğinde ise her şey değişiyordu. Adımlar kayalarda kayboluyordu, izler kumda siliniyor, sesler rüzgarda eriyordu. O gece 25 savaşçıyla birlikte hareket ediyordu Omar Muhtar. Hedef, İtalyanların Dern yolunda kurduğu küçük bir ikmal deposuydu. Silah ve erzak deposu. Orayı vururlarsa hem düşmanı zayıflatacak hem de kendi stoklarını artıracaklardı. Muhammed el-Zevavi öncü grubundaydı. Artık 17 değil, 19 yaşındaydı, ama bu 2 yılda sanki 10 yıl büyümüştü. Yüzü sertleşmişti, bakışları keskinleşmişti. Tüfeği artık elleriyle bütünleşmişti sanki. Gece yarısına yakın depoya 200 metre kalmıştı. Omar Muhtar durdurdu grubu. Yere çömeldi, kulak verdi. Çakıl taşlarının üzerinde hafif bir çıtırtı. "Bekçi," diye fısıldadı Süleyman. "2 tane," dedi Omar Muhtar. "Birisi solda, biri sağda." "Nasıl biliyorsunuz?" "Ayak sesleri farklı. Biri ağır basıyor, biri hafif. Birisi yorgun, birisi uyanık." Süleyman şaşkınlıkla başını salladı. 20 yıldır bu adamın yanındaydı ve hala hayrete düşüyordu. Baskın hızlı ve sessiz oldu. Bekçiler etkisiz hale getirildi, depo boşaltıldı. Silahlar, mermi kutuları, ilaç malzemeleri ve yiyecek çuvalları. Develer sırtlarında taşıyabildiği kadar taşıdı. Sonra depo ateşe verildi. Gün ağarmadan önce çoktan çöle dalmışlardı. Bir hafta sonra, Derne'nin İtalyan valisi Colonnello Grimaldi, tahkikat raporunu inceliyordu. Rapor uzundu, detaylıydı, ama sonuç hep aynıydı: kimse görülmedi, kimse yakalanmadı, kim yaptığı bilinmiyor. Ama kim yaptığı belliydi. "Omar Muhtar," dedi Grimaldi, raporu masaya bırakırken. Sesi bıkkınlıkla doluydu. Yardımcısı Tenente Caruso başını eğdi. "Haberimize göre yakın bölgede bir grup var, takibe aldık ama." "Ama ne?" "Ama kayalıklara girdiler. Girebileceğimiz yerler değil." "Neden girebileceğimiz yerler değil?" Caruso biraz duraksadı. "Çünkü onlar o kayalıkları körleyin biliyor, biz ise her adımı haritaya bakarak atıyoruz. Bu adamlar burada doğmuş, burada büyümüş. Toprağı okuyorlar." Grimaldi pencereden dışarıya baktı. Derne'nin mavi limanı, beyaz evleri, hurma ağaçları ve uzakta, çölün başladığı yerde yükselen toprak kayalıklar. Bu şehrin sahibi kim? Resmen İtalyanlardı. Ama gerçekte, bu savaşı kolay kazanacağımızı söyleyen kim varsa, dedi Grimaldi, ya hiç gelmemiş bu topraklara ya da burayı görmek istememişlerdir. Omar Muhtar savaşçıydı. Ama savaşçı olmadan önce öğretmendi. Ve o, savaş boyunca öğretmenliği bırakmadı. Çölün ortasında, bir kayanın gölgesinde, yere oturmuş 5 çocuğa harfleri öğretiyordu. Yaşları 8 ile 12 arasındaydı. Aileleri ya şehit düşmüş ya da dağılmıştı. Ama çocuklar vardı ve oldukları sürece geleceğe bir şeyler bırakmak lazımdı. "Bak," dedi Omar Muhtar, kumun üzerine elif harfini yazarken. "Bu elif, her şeyin başı, tıpkı Bismillah gibi. Her iş Bismillah ile başlar, her harf elif ile başlar." Küçük Ahmet, 8 yaşında, yuvarlak gözleri merakla parlayan bir çocuk, öne eğildi. "Hocam, neden savaşırken de ders veriyorsunuz?" Omar Muhtar güldümsedi. "Çünkü silah düşmanı yenebilir. Ama bilgi geleceği inşa eder. Biz bugün ne için savaşıyoruz biliyor musun? Toprak için. Toprak için, evet. Ama hangi toprak? Sadece kumdan, taştan yapılmış toprak mı? Hayır. İçinde insanlar yaşayan, çocuklar büyüyen, okullar açılan, camiler yükselen toprak. Eğer sen okumayı öğrenmezsen, toprağı geri alsak bile ne fark eder?" Ahmet düşündü. Küçük parmaklarıyla kuma elif çizdi. "Anlıyorum hocam. Anlıyorsun. İyi." Bu sahneyi bir İtalyan gazeteci gördü. Adı Marco Pellegrini'ydi, Roma'dan gelmişti, savaşı yerinde izlemek için. Bir yerli rehber eşliğinde dolaşırken, uzaktan bu sahneyi seyretti. Silahlar, atlar, savaş. Ama aynı zamanda bir öğretmen ve çocuklar.
Pellegrini defterini çıkardı ve yazdı, bu adam anlaşılması güç biri. Bir elinde silah, bir elinde kalem. Onu mağlup etmek askeri bir zafer olmaz, bu ancak fikirsel bir zafer olabilir. Ama fikirsel zaferler çok daha zordur. Bu satırlar Roma'da basılmadı. Editör, moral bozucu, diye reddetmişti. 1916 ila 1917 yıllarında Kuzey Afrika'yı büyük bir kuraklık vurdu. Yağmur düşmedi, kuyular kurumaya yüz tuttu, otlaklar sarardı. İtalyan ordusu kuyuları kontrol ederek su erişimini kısıtlıyordu, bu strateji, direniş gruplarını teslim olmaya zorlamak için tasarlanmıştı. Susuzluk, açlıktan daha acıdır derler. Ve o yıl bu sözün ne kadar doğru olduğu görüldü. Köyler güçlükle ayakta duruyordu. İnsanlar kuzey kıyılarına doğru akmaya başladı, İtalyanların kontrolündeki bölgelere. Çünkü orada su vardı, yiyecek vardı, bir türlü hayat vardı. Kimi teslim oldu, kimi boyun eğdi. Çünkü çocukları susuzdu, yaşlıları düşmüştü. Omar Muhtar bu dönemde en sert sınavlarından birini verdi. Yakın adamlarından biri, Ali el-Zubaydi, geldi. Genellikle sessiz bir adamdı, ama o gün yüzü gergin, elleri titrek geldi. "Hocam," dedi. Sesi boğuktu. "Benim köyden haber geldi. Annem hasta. Su yok, ilaç yok. Hayatta kalması için." Durdu. Omar Muhtar baktı ona. "Devam et. Hayatta kalması için İtalyanların kontrolündeki bölgeye gitmesi lazım. Ama oraya giderse kayıt altına alınacak. Bir bakıma teslim olmuş sayılacak. Ve ben buradayım. Savaşıyorum. Ama annem." Elleri sallandı çaresizce. Omar Muhtar uzun süre sessiz kaldı. Dışarıda rüzgar esiyordu, çölün kumunu savuruyordu. Sonra yavaşça kalktı ve Ali'nin omzuna elini koydu. "Git," dedi. "Annene bak." Ali'nin gözleri açıldı. "Ama, git, Ali. Savaş devam eder. Annen bir kez olur. Git, bak ona. Sonra dönersin. Terk etmiş sayılacağım değil mi?" "Kim öyle diyecek, ben mi?" Omar Muhtar başını salladı. "Ben mi söyleyeceğim sana, insan, annesini bırakacak. Hayır, sen git. Allah seni de annenizi de korusun." Ali ağlamaya başladı. Sessizce, çekinik. "Hocam, siz nasıl bu kadar? Bu kadar ne?" dedi Omar Muhtar. Sesi hem sert hem de yumuşaktı aynı anda. "Ben Kur'an öğretmeniyim. Kur'an'da ne der? Annenin ayakları altında cennet. Git ve geri dön." Ali gitti ve 3 ay sonra geri döndü. Her savaşta ihanet vardır. Bu insan tabiatının karanlık bir gerçeğidir. Cesaret de vardır, fedakarlık da vardır. Ama aynı zamanda korku da vardır, açgözlülük de. Trablus'ta, İtalyan yönetiminin güvenini kazanmış bazı kişiler vardı. Bunlar Libyalıydı ama İtalyanlar için çalışıyorlardı. Para için, güvenlik için ya da sadece başka seçenekleri kalmadığı için. Onları yargılamak kolaydı, anlamak güçtü. Halit el-Fersi, bunlardan biriydi. Bingazi'nin kenar mahallelerinde büyümüş, genç yaşta İtalyan idaresiyle çalışmaya başlamıştı. Önce tercümanlık yapmıştı, sonra rehberlik, sonra başka işler. O başka işler ne olduğunu herkes biliyordu ama kimse yüksek sesle söylemiyordu. El-Fersi, 1920 yılında önemli bir bilgiye sahip oldu. Omar Muhtar'ın karargahının yaklaşık konumunu öğrenmişti. Bu bilgiyi İtalyanlara sattı. Ama Omar Muhtar'ın ağı sızdırmaz değildi. 2 gün sonra bu ihbar kendisine ulaştı. O gece, güvenilir adamlarıyla bir araya geldi. Süleyman, Muhammed, eski Abdullah ve genç Yunus. Ateşin başında oturdular. "Bilgi sızdı," dedi Omar Muhtar. "Bizi yerli yerlinden bilen biri var." Sessizlik. "Kaygılanmayın," dedi. "Bu yeni bir şey değil. Daha önce de oldu. Olacak da. Her savaşta olur." Ateşe baktı. "Ama bizim yapmamız gereken şey değişmez, sabırlı ol, tedbirli ol ve asla zalim olma." "Zalim olma mı?" Genç Yunus kaşlarını çattı. "Hocam, birisi bizi sattı. Bu adam da bir insan. Bir gün hesap verecek, o hesabı ben vermeyeceğim, Allah verecek. Benim işim burada adaletli olmak. Suçsuzlara dokunmamak." Süleyman başını salladı. Ama gözlerinde bir şüphe vardı. "Peki ya güvenlik? Yer değiştirmemiz lazım.
Sabah hareket ediyoruz, dedi Omar Muhtar. Ama öç peşinde değiliz. Bizi ihbar edenin hesabını sormak için zaman harcamayız. Biz savaşıyoruz, savaşın içinde kayboluyoruz. General Rodolfo Grejani, 1921 yılında Libya'ya geldiğinde kendinden emindi. Düzensiz direnişçileri ezmek, savaşı bitirmek ve İtalya'ya layık bir sömürge kurmak göreviydi. Badoglio'nun yapamadığını o yapacaktı. Grejani, sert bir adamdı. Merhametsiz, hesapçı ve gayet zeki. Libya'ya gelir gelmez durumu analiz etti. Direnişin gücünün nereden kaynaklandığını anlamak istedi. Halk desteği, coğrafi bilgi ve Omar Muhtar'ın kişisel karizması. Bunlardan ilk ikisini kırmak için sistem kurdu, zincir tel çekti Mısır sınırı boyunca, böylece Mısır üzerinden gelen destek kesildi. Halkı toplama kamplarına taşıdı, böylece direnişçiler destek alacak halk bulamaz oldu. Kuyuları kontrol altına aldı. Ama üçüncüsü, Omar Muhtar'ın kişisel etkisi. Bunu kırmak için onu yakalayaması gerekiyordu. Grejani, bir gece yardımcısıyla içki içerken kendini dürüst buldu. Bu adam, dedi, bardağını masaya koyarken, İtalyan ordusunun savaşçı ruhunu test ediyor. Bir ihtiyar, bir öğretmen, sınırlı silahı olan bir adam. Ve biz, büyük imparatorluk, onu tutamıyoruz. Güldü ama bu gülüş neşeden değil, acı bir kabullenişten geliyordu. Tarih, bu notu özenle tutacaktır. Yardımcısı sustu. Cevap vermek zor buldu. Peki ne yapacağız efendim? Ne yapacağız mı? Grejani ayağa kalktı. Daha sert olacağız. Ve belki bir gün şansımız yaver gider. Çünkü adam tanrı değil. Bir gün yaşlanacak, bir gün yorulacak, bir gün. Ama bitmedi cümlesi. Çünkü her gün için aynı şeyi söylemişti ve her gün değişmemişti. Omar Muhtar, 1923 yılının kışında Bingazi'nin güneyindeki bir vahada geçici üs kurmuştu. Soğuk dağ gecelerinden birinde, Muhammed el-Zevavi onunla uzun bir sohbet yaptı. Muhammed artık 29 yaşındaydı. 10 yıllık savaşın içinde büyümüştü. Tüm gençliğini bu mücadeleye vermişti. Ve içinde bazen bir şey sızlıyordu, adını koyamadığı, tarif edemediği bir şey. "Hocam," dedi gece sessizliğinde. Çadırın dışından deve sesler geliyordu. "Söyle." "Ben, çok yoruldum. Bedenim değil, ruhum." Omar Muhtar çayını yavaşça içti. Acele ettirmedi onu. "Devam et. Bazen şunu düşünüyorum. Bu kadar mücadele, bu kadar kayıp, bu kadar şehit. Kaç kişiyi kaybettik. Ve ne kazandık? Hala oradalar. Hala buradalar. Hala güçlüler." "Haklısın," dedi Omar Muhtar. Muhammed dondu. Bu cevabı beklemiyordu. "Haklı mısınım?" "Evet. Henüz kazanmadık. Belki sen hayattayken kazanamayız. Belki ben hayattayken kazanamayız." Omar Muhtar çayını bıraktı. "Ama şunu bil, her kaybettiğimiz adam bir tohum. Toprağa gömülen bir tohum. Ve o tohumdan bir gün bir ağaç çıkacak. Belki sen göreceksin, belki görmeyeceksin. Ama o ağaç çıkacak. Bu yeterli mi?" "Yeterli olması lazım. Çünkü başka şekilde yaşayamam." Muhammed düşündü. Uzun süre. Sonra sordu, "Siz hiç vazgeçmek istediniz mi?" Omar Muhtar gülümsedi. Bu sefer gerçek bir gülüştü, hem yorgun hem de sıcak. "Vazgeçmek mi? Evet. Çok kez düşündüm. İnsan olduğum için düşündüm. Ama sonra şunu hatırladım. Bu toprakta ölen her adamın bir ailesi var. Her şehidin bir annesi var. Bir babası var. Bir çocuğu var. Onlara nasıl bakarsın eğer sen vazgeçersen? Evet, sizin oğlunuz öldü ama ben yoruldum, diyemezsin. Diyemezsin." Muhammed derin bir nefes çekti. "Teşekkür ederim, hocam." "Neden teşekkür ediyorsun?" "Çünkü siz her zaman doğru soruyu soruyorsunuz." Yıllar geçti. Savaş sürdü. Her çatışma birini götürüyordu, bazen genç bir savaşçıyı, bazen yaşlı bir kabile reisini, bazen bir çocuğu. Omar Muhtar her kaybın ağırlığını taşıdı. Büküldü ama kırılmadı. 1929 yılına gelindi. İtalyan ordusu daha büyük bir harekat planlamaktaydı. Uçaklar kullanılmaya başlanmıştı. Bu yeni bir şeydi, çölde uçakla savaşmak mümkün değildi neredeyse. Ve Mısır sınırı boyunca tel örgü çekilmişti,
270 kilometre boyunca uzanan bu barikat, dışarıdan gelecek her türlü yardımı kesiyordu. Yaşlanan Omar Muhtar'ın gözlüğü artık daha kalın camlarla doluydu. Gözleri zayıflamıştı. Ama görüşü keskinleşmişti, insanları okuma yeteneği, durumu değerlendirme keskinliği, hangi adımın atılacağını bilme içgüdüsü. Bunlar hala tamdı, hala güçlüydü. Bir sabah, güneş doğarken at üstünde durmuş, ufka bakıyordu. Yanında Süleyman yoktu artık. Süleyman 3 yıl önce bir çatışmada şehit düşmüştü. Muhammed el-Zevavi ise yaralanmış, bir köyde iyileşmeye çekilmişti. Gençlerin çoğu tanımıyordu onu artık. Yeni nesil gelmişti. Babalarından duyanlar, amcalarından öğrenenler, ama kendileri daha küçükken savaş başlamış olanlar. Bir genç savaşçı yanına geldi. Adı Tarık'tı. 18 yaşında, uzun boylu, heyecanlı gözlü. "Hocam," dedi Tarık, "dedemi tanıdınız mı?" "Adı neydi?" "Hasan. Hasan el-Vorfalli." Omar Muhtar durdu. Bir an baktı. Sonra gülümsedi. "Hasan, evet, iyi bir adamdı. Atı çok güzel sürerdi." Tarık'ın yüzü aydınlandı. "Siz onu tanıyordunuz." "Tanıdım. Birlikte çok yol yürüdük." Omar Muhtar Tarık'a baktı. "Sen de dedenin yolundasın. Umarım onun gibi cesur olabilirim." "Cesaret," dedi Omar Muhtar, "bir günde gelmez. Her sabah biraz büyür. Her zorlukta biraz daha kök salar. Merak etme, sen zaten buradasın. Bu zaten cesarettir." 11 Eylül 1931. Bu tarih, Libya tarihine kazındı. O sabah, Omar Muhtar, küçük bir grupla hareket ediyordu. Atlar yorgundu, yol uzundu. Çölde bir pus vardı. O gün hava alışılmadık biçimde sisli ve boğucuydu. Ansızın İtalyan süvarileri çıktı. Pusu değildi tam anlamıyla, bir devriye birliğiyle karşılaştılar. Ama durum kötüydü. Sayı avantajı İtalyanlardaydı. Atlar yorgundu. Geri çekilmeye çalıştılar. Çatışma kısa ama çok şiddetli oldu. Omar Muhtar'ın atı vuruldu. Düşerken sol bileği kırıldı. Devrildi toprağa. Kalkamadı. Yanındaki 2 adam ona yetişmeye çalıştı. Ama İtalyan askerleri çoktu. "Teslim ol," diye bağırdılar. Birkaç değil, birkaç ses, hepsi aynı anlama geliyordu. Omar Muhtar toprağa yaslanmış yatıyordu. Kırık bileğinin acısı büyük olmalıydı ama yüzünde çarpıcı bir şey yoktu. Ne panik, ne dehşet, ne gözyaşı. Sadece, bir kabullenme, sakin ve derin. Askerler onu kaldırdılar, ellerini bağladılar ve Omar Muhtar, Libya'nın çölünde, 73 yaşında, yakalandı. Haber tüm bölgeye yayıldı. Köylerde yas oldu. Çadırlarda ağlama. Bingazi sokaklarında insanlar birbirlerine sordular, gerçek mi? Doğru mu? Ve her seferinde gözler doldu. Çünkü Omar Muhtar, yalnızca bir savaşçı değildi. O, bir umut sembolüydü. Ve şimdi o sembol zincirlerle bağlıydı. Greyjani, haber ulaşır ulaşmaz karargahında bir kutlama yaptı. Yıllardır süren av sona ermişti. Ama sevinç çabuk geçti, çünkü akıllıca bir politika gerekiyordu. Omar Muhtar'a nasıl davranılacağı, nasıl yargılanacağı ve sonucun ne olacağı. Roma'dan emir bekledi. Roma'nın cevabı kısa sürede geldi. Yargılama yapılacaktı. Hızlı, sembolik ama kesin bir yargılama. Mahkeme, Bingazi yakınlarındaki Sulu'da kuruldu. Askeri mahkemeydi. 3 İtalyan subayından oluşan bir heyetti. Savunma avukatı yoktu, ya da vardı ama sembolikti. Omar Muhtar, mahkemeye getirildiğinde bileği alçıdaydı. Yaşlı yüzü dinlekti, gözleri sakin. Zincirler ellerin etrafında dolanıyordu. Ama duruşu kırılmamıştı. Savcı sordu, "Sen Libya'da İtalyan kuvvetlerine karşı silahlı mücadele yürüttün mü?" "Evet," dedi Omar Muhtar. "Bu benim topraklarıma işgalci olarak girenlerle savaştım. Bu bir isyan mıdır? Bu bir savunmadır. Sen onlarca İtalyan askerinin ölümünden sorumlusun. Ben hiçbir masuma dokunmadım. Ben yalnızca bu topraklara işgalci olarak gelen askerlerle savaştım." Savcı masasına döndü. Bazı notlar aldı. Sonra sordu, "Pişman mısın?" Mahkeme salonunda derin bir sessizlik oldu. Dışarıdan kuş sesi geliyordu. Garip biçimde, o anda bir kuş ötüyordu. Omar Muhtar savcıya baktı. Gözlerinde ne korku vardı ne öfke.
Sadece berrak bir netlik. Pişman mıyım? Tekrarladı soruyu. Sonra başını salladı. Yetersiz kaldıysam, daha fazlasını yapamadıysam, bunun için pişmanım. Ama dövüştüğüm için değil. Toprağımı savunduğum için değil. Karar çoktan verilmişti. Yargılama sadece formaliteydi. İdam. 16 Eylül 1931 gecesi. Hücresinde, küçük bir pencerenin önünde oturmuş, Kur'an okuyordu Omar Muhtar. Dudakları hafifçe kımıldıyor, gözleri sayfalarda geziniyordu. Dışarıdan gardiyanların adım sesleri geliyordu. Genç bir İtalyan gardiyan, Bernardo adında, kapıya yaklaştı. Gözetleme deliğinden baktı. Yaşlı adamı Kur'an okurken gördü. Uzun süre baktı. Sonra kapıyı hafifçe tıkladı. Omar Muhtar başını kaldırdı. "İçeri girebilir miyim?" dedi gardiyan, Arapçası bozuktu ama anlaşılıyordu. "Gel." Gardiyan girdi. Elinde bir kap çorba vardı. Bu sizin için. Özel yaptırdım. Sıcak." Omar Muhtar gençin yüzüne baktı. 20 yaşından fazla değildi. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. İş yapma zorunluluğuyla vicdanın karşılaştığı yer olan o rahatsız bölge. "Teşekkür ederim," dedi Omar Muhtar. Gardiyan kabı bıraktı. Ama gitmedi. Durdu. Durakladı. "Ben özür dileyebilir miyim?" "Neyin için?" "Bilmiyorum. Sadece, bu doğru değil. Siz sadece. Evine dön, oğlum," dedi Omar Muhtar. Sesi bir babanın sesiydi. Yumuşak, doğrudan, şefkatli. "Senin yaptığın bu değil. Sen sadece bir askersin, emirle geldin. Ve ben de sadece bir öğretmenim, inancımla duruyorum." Gardiyan gözlerini kırptı. Gırtlağı düğümlendi. "Korkuyor musunuz?" diye sordu fısıltıyla. Omar Muhtar bir süre düşündü. Samimi bir düşünceydi bu, sahte cesaret değil, gerçek bir içe bakıştı. "Ölüm mü?" dedi sonunda. "Ölümden korkmuyorum. Değersiz yaşamaktan korkuyorum. Ve değersiz yaşamadım." Küçük bir gülümsemeyle ekledi, "Git, oğlum. İyi geceler." Gardiyan çıktı. Kapı kapandı. Omar Muhtar Kur'an'a döndü. Ve o gece boyunca okudu. 17 Eylül 1931. Sabahın erken saatleri. Sülûn meydanında dar ağacı kurulmuştu. İtalyan askerleri çevre kordon altına almıştı. Ama insanlar toplanmıştı, yüzlerce insan. Kimileri zorla getirilmişti, görsün diye. Kimileri kendi isteğiyle gelmişti, veda etmek için. Omar Muhtar meydana getirildiğinde sessizlik oldu. Derin, ağır bir sessizlik. Zincirli elleriyle, alçılı bileğiyle, ama başı dimdik, yürüdü. Bir subay yaklaştı. "Bir şey söylemek ister misin?" dedi. Omar Muhtar kalabalığa baktı. Orada Libyal yüzler vardı. Yaşlılar, gençler, çocuklar. Bazıları ağlıyordu. Bazıları sadece bakıyordu. "İnna lillahi ve inna ileyhi râciun," dedi. Kur'an'dan bir ayet. "Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz." Bitti. İdam infaz edildi. Ve Libya ağladı. Çöl ağladı, dağlar ağladı, deniz ağladı. Ama bir şey ölmedi, onun bıraktığı söz, onun açtığı yol, onun yaşattığı fikir. Bu fikir, toprağa dökülen kan gibi işledi derinlere. Ve orada kaldı. Bekleyerek, büyüyerek. Omar Muhtar'ın idam edilmesinden 30 yıl sonra, 1951'de Libya bağımsızlığını ilan etti. O tohumdan o ağaç çıkmıştı. Omar Muhtar, ne bir kral ne bir general ne de bir politikacıydı. Bir öğretmendi. Çocuklara harf öğreten, köylerde Kur'an okutan, bilgiyi çölün ortasında yaşatan bir adamdı. Ama bu basit insan, tarih sayfalarının en kalıcı isimlerinden biri oldu. Çünkü mücadelesi silahtan büyüktü. Düşüncesiydi mücadelesi. İnancıydı. Onuru ve dimdik duruşuydu. 73 yaşında zincire vuruldu. Ama hiçbir zaman gerçekten boyun eğmedi. Mahkemede savcıya verdiği cevap, tarih boyunca tekrar hatırlanacak olan o cevap, her şeyi özetliyordu. "Biz teslim olmayız. Ya özgürlük ya ölüm." Ve o, özgürlüğü seçti. Kendi ölümünde bile özgürdü. Çünkü özgürlük, zincirlerle bağlanamazdı. Özgürlük, insan zihninin ve kalbinin en derinine kazınmış olan bir şeydi. Ve Omar Muhtar, bu gerçeği hem yaşayarak hem de ölümüyle öğretti. Libya çölü bugün hala sonsuz. Güneş hala yakıcı, rüzgar hala tuzlu.
Ama o toprakların her köşesinde, her kayasında, her hurma ağacının gölgesinde bir şey var, çöl aslanının sesi. Ve o ses hiç susmadı.